Evet arkadaşlar, yeni videodan hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle diyot nedir, buna genel mantığıyla bakacağız. İsterseniz fazla vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Evet, şimdi öncelikle diyot nedir, buna genel mantığıyla bakmak gerekirse bizim diyot dediğimiz şey aslında elektriği tek yöne geçen bir devre elemanıdır. Diyotun genel mantığına bahsetmek gerekirse diyot aslında yarı etkendir. Bizim diyot dediğimiz şey transistörlerin temelini oluşturur. Transistör ise bilgisayarların, telefonların ve birçok akıllı cihazın temelini oluşturur. Örneğin bizim bilgisayarlarımızın işlemcilerin içerisinde transistörler bulunmaktadır ve de bunlar transistörler ise diyotlardan oluşur. Bu yüzden diyotlar büyük bir devrimdir. Biz o yüzden diyotları ayrı bir kategoride sınıflandırırız. Şimdi diyotlara nasıl voltaj düşüreceğiz diye soracak olursanız, diyotlar voltajı bir tarafa doğru yönlendirirken diğer taraftan keserken, bunu yaparken yani voltajı tek tarafı iletirken aslında voltajın bir kısmını kendi içerisine kesmektedir. Örneğin biz bunu nasıl öğrenebiliriz? Şimdi elimize diyotumuzu aldık. Üzerine size böyle göstereyim bilmiyorum. Aslında matıda göstermek daha mantıklı olacaktır. Üzerindeki kodu gidip internet üzerinden aratırsak diyotun da atış sheet'ine ulaşır. Diyotun da atış sheet üzerinden ise diyotun ne kadar voltaj kaybettirdiğini, kaç amper geçiş yapabileceğini, bunun gibi birçok bilgi öğrenebiliriz. İsterseniz masamıza geçelim ve de diyotta voltajı nasıl düşüreceğiz onu öğrenelim. Ve de diyot nedir ve nasıl çalışır bunu görelim isterseniz. Evet, şu an görmüş olduğunuz üzere masamıza geldik. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane diyotumuz var. Şimdi biz bu diyotu nasıl kontrol edeceğiz voltajı düşürüp düşürmediğini? Örneğin elimizde ben güç kaynağı olarak o pili kullanacağım, 18650 bir pil. Şimdi öncelikle pilin verdiği voltajı ölçmek lazım ki biz ona göre değerlendirelim. Şimdi gördüğünüz gibi pilin içerisinde 3.94 volt var. Bizim diyotumuzun üzerinde iki tane uç var gördüğünüz üzere. Katot ucu, pardon anot ucu herhalde oluyor bu. Ben şuraya şematiğini koyarım. İki uç var. Bu uç elektriğimizin gitmediği uç. Yani elektrik bu taraftan gelirse gider ama bu taraftan gelirse elektrik gitmez. O yüzden iki tane kroketli kablo bağlıyoruz buraya. Evet. 3.94 voltumuz vardı. Şimdi artı ucumuza gördüğünüz gibi buradan bu kroketli kablomuzu bağladığımız yerden verdim. Yani şu çizgi olmayan kısmına bağladığımız yerden artı ucuna verdim. Ve de şimdi ölçüyorum. Multimetremin bir probuna bağlıyorum bu kroketli kablomu, diyotun diğer ucuna olan kabloyu yani daha doğrusu, ardından değdiriyorum. Gördüğünüz gibi 3.87 volt okuyoruz. Yani yaklaşık 0.2 voltluk bir düşüş olmuş burada. Daha çok düşüş de yapılabilir ama bunu nasıl öğreneceğiz? Şimdi size en başta da söylediğim gibi öncelikle buradaki kodu okumamız lazım. Mesela buradaki kod neymiş? SR310 pardon SR300 SR3100. Bu kodu gidip internette aratıyoruz. Sonra da diyot yazarsanız daha verimli sonuçlar bulabilirsiniz. Şimdi bizim burada arattıktan sonra ilk bulduğumuz şematik kısmına giriyoruz. Bu şematik kısmında bize diyot ile ilgili tüm bilgileri verebiliyor. Geçebileceği amper miktarı, düşüreceği voltaj miktarı gibi bir sürü bilgi veriyor. Şimdi o yüzden mesela ben bunu farklı bir diyot ile denersem, örneğin bu diyotu bağladım onun yerine. Eğer doğru bağladıysam voltaj gelmesi lazım. Bakıyorum, bakın 3.65 volt. Bir öncekine göre çok daha düşürülmüş bir voltaj diyeyim. Yani yaklaşık 0.5 volta yakın bir elektrik düşürülmüş burada. Peki ben burada diyotu ters bağlarsam ne olur? Size en başta anlattığım gibi asıl diyotun kullanım amacı elektriği tek bir yöne geçirmekte. Şimdi ters bağladım. Yeniden deniyorum. Bakın gördüğünüz gibi herhangi bir değer okunmuyor burada. Çünkü diyotun ana amacını burada kullandık ve ters yöne bağladığımız zaman burada herhangi bir elektrik göremedik. Peki biz bu diyotlarla sadece böyle 0.5, 0.2 gibi voltajlar mı düşüreceğiz? Tabii ki de hayır. Şimdi biz diyotları böyle diyelim ki seri bağlayalım. Evet, şu an gördüğünüz üzere iki tane diyotumuzu böyle seri bağladık. Şimdi seri bağladığımız için bir yönden voltajımızı vereceğiz. Az önceki gibi. Nasıl bağlıyorduk? Şimdi aynen sarı kablomuzu yani voltaj gelen kısmımızı diyotumuzun ucuna bağladık gördüğünüz üzere.
Diğer ucumuzu ise diyodumuzun diğer çıkış ucuna bağlıyoruz. Şimdi çıkıştaki voltajı ölçelim bakalım kaç voltmuş. Hemen multimetremizin bir probuna değdiriyorum. Bakın gördüğünüz üzere daha düşük bir voltaj ölçebiliyoruz burada. İki diyotu seri bağlarsak. İki diyot değil aslında. Biz bu diyotları çok daha fazla, örneğin 10 diyotu 15 diyotu seri bağlayarak çok daha fazla voltaj düşürebiliriz. Peki biz bu diyotları neden voltaj düşürmek için kullanıyoruz? Çünkü bizim alabileceğimiz ucuz voltaj düşürücü devreler bile şu an 2025 Eylül-Ekim ayları bandında söylüyorum. Örneğin bir proje seri üretime geçecek ve biz bunun için bir voltaj düşürücü kullanmak istiyoruz. 20-30 lira civarında aslında bu bizim dediğimiz voltaj düşürücüler. Biz bunları bu fiyat bandında kullanmaya çalışırsak, örneğin 100 tane aynı şeyden ürettiğimiz zaman çok daha fazla maliyetleri yol açabiliyor. Ama bizim bu diyot dediğimiz şeyler toplu aldığımız durumda birkaç kuruşa denk geliyor. O yüzden bunları kullanmak çok daha mantıklı olabiliyor. Veya bir projenizde elinizde voltaj düşürücü yoksa yine bunlar kullanılabilir. Yani diyotlar kullanılabilir. O yüzden diyotlar elektroniğin kahramanlarıdır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlerle diyotla voltaj düşürdü ve de diyot nedir bunu genel mantığıyla görmüş olduk. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize